Milyonlarca takipçisi olan 24 yaşındaki YouTuber Özkan Sağan, Boyum 1.76. yıllarca sahip olduğu bir hayalini gerçeğe dönüştürdü, daha uzun boylu olmak. Şükürler olsun son bir senedir 1.76'yım. Geçirdiği boy uzatma ameliyatı sayesinde boyu yaklaşık 10 santimetre uzayan Sağan, operasyonun detaylarını Live Life Taller'a anlattı. Merhaba. Hazırım. Yani büyük konuşmayayım ama galiba hayatımda verdiğim en iyi karar olabilir. İyi, yani her zaman arkama dönüp baktığımda iyi ki yapmışım dediğim bir olay ve buna vesile olan herkese de gerçekten teşekkürü borç bilirim. Sen benim hayallerimi gerçekleştirdin. Kardeşim benim. Bu noktada önemli olan kısım şu. Biz bu adımları atarken, bu süreçlere girerken kendi içsel motivasyonumuz ve kendi duygularımızla mı hareket ediyoruz? Yoksa toplumun bizi yönlendirdiği yere doğru mu gidiyoruz? Yani kısa olmak her yerde sorun olabilir mi? Hayat kısa, ben de kısayım. Ama bence ben kısa değilim. Siz uzunsunuz. Neyse gidiyorum ben. Hayat risktir ama bütün bunları minimize edecek her türlü donanıma ve bilgiye sahibiz. Merak etme. Size güveniyorum. Merak etme Osman. Ama bu ameliyatta söylemesi gerekiyordu bence. Neden bu ameliyatı olduğumla alakalı bana çok sorular geliyor çevremden de. Biraz size hayatımdan bahsedeceğim. Ben kısaydım. Kendimi bildim bileli kısayım. Yani şöyle, kısa olduğumu ilk nerede fark ettim? Okula başlayınca. Yaşıtlarım hep benden uzundu. Özellikle erkekler daha iri, daha uzundu. Tabii ki hani birinci sınıfta bu çok şey olmuyor. Kızlar genelde benimle işte oynuyorlardı. Saklambaçtır, yakalambaçtır. Sempatiktim çünkü. Ama işin boyutu gitgide değişmeye başladı. Birinci sınıfta 23 Nisan'daki gösterilerde en önde olurdum. Beden eğitimi derslerinde en başta olurdum. Fakat ister istemez insan kendisiyle alakalı bir eksiklik hissediyor ve bu hayatında silinmeyecek yaralara sebep olabiliyor. Evet, çok dalga geçilmedim, çok hor görülmedim ama kısalığın gerçekten problemlerini yaşamışımdır psikolojik olarak. BBC'nin yaptığı araştırmalar, Pakistan'da, Amerika'da yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor. %58.4 oranında iş başvurularında yöneticilerin 1.80 ve üstü kişilerden seçildiği gözüküyor. Bu daha fazla olduğu söyleniyor aslında. Hatta maaşlarda bile %10 daha fazla prim aldığını gösteriyor. 1.80 ve üzeri boyu olan çalışanların. Toplumun kolektif bilinç dışı vardır. Örtük önyargı gibi düşünün bunu. Hiç böyle bir bilgimiz olmasa bile bize her zaman uzun boylu kişi koruyucu, kollayıcı ve toplayıcı olarak gelir. Güven veriyor. Aynen öyle. Evrimsel psikiyatriden gelen, toplum bilincinden gelen bir şeydir. Daha güvenilir hisseder kişi uzun boylunun yanında. Beni daha iyi koruyabilir der. Bütün eğitim hayatım boyunca hep yaşıtlarımdan kısaydım. Liseye geçtiğimde de yine ya işte sen liseye geçmişsin ama çok küçük duruyorsun. İşte seni nasıl aldılar okula falan gibi yine şeyler oluyordu. Yine akranlarımdan çok çok kısaydım. Yani aramızda 30 santim olan arkadaşım falan vardı yani. Üniversitede de yine yani belki 10-15 santim uzun olsam yaşımı göstereceğim ama herkes baby faced olmamdan kaynaklı ya işte sen buraya göre şeysin sanki hani üniversiteye seni nasıl alıyorlar falan gibi yine şeyler oluyordu. İster istemez insanın bir şekilde o bakışlar, davranışlar, sözler canını sıkıyor ve psikolojik olarak aynaya baktığınızda da kendinizi rahat hissetmiyorsunuz. Yani kimse bir şey söylemese bile çevrenizde gördüğünüz örnekler sizin normaliniz oluyorlar. Yani işte şey diyorlar ya, ben şimdi diyorum ki ben uzun olmak istemiyorum, normal olmak istiyorum diyorum. Normal ne diyorlar? Normal, ortalama neyse odur normal. Yani normalin tabiri genel kanıdır zaten. İşte bunu normalleştirmeyin diyorlar bana mesela. Ya herkesin Türkiye'de erkek boyu ortalaması 1.75-76'larda falan. Yani ben oraya varmak istiyorum. İşte kendinizi de barışın, kendinizi sevin. Kardeşim denemişiz, olmamış. Yani hani hayatımız boyunca barışamamışız ve 25 yaşından sonra böyle bir 24 yaşından sonra böyle bir işe kalkışmışız ve bundan da çok memnunum.
Ve hala da hayatında Twitter'da özellikle bu linçler devam ediyor. Millet şey diyor, birileri dalga geçti diye bu ameliyat olunur mu? Hayır, değil abi, ben kendimi iyi hissetmiyorum. Birinin bir şey söylemesi değil. Ben aynaya baktığımda, dışarı çıktığımda, kıyafet denediğimde iyi hissetmiyorum. Şu anda da çok iyi hissediyorum. Yani benim iyi hissetmemle alakalı bir şey hakkında bu kadar güzel yorum yapılmamalı. İnsanlar onu anlayamıyor çok. Ya başka insanlar için bu ameliyat çekilir mi? Hayır, kendim için çekilir. Aynen öyle. Uyum süreci aslında insanların değişimden sonra düşünmediği bir kısım. Herkes değişikliğe odaklanmış durumda ama değişiklik çok davranışsal bir şey, somut bir şey. Ama bunun iç dünyamızdaki bir regülasyon süreci var. Aslında Avrupa'da çok fazla estetik merkezlerinde ya da cerrahi operasyonlardan öncesinde ve sonrasında psikoloji alanında uzman kişiler tarafından destek veriliyor. Çünkü o sürece girmek için de bir uyum gerekiyor. Çıktıktan sonra da bir uyum gerekiyor. Yıllardır bedenini taşıdığın ya da kasının bir hafızası var, duygularının da bir hafızası var ve bir kıyafet alırken bile seçimin farklılaşmaya başlayacak ve beyne sürekli yeni bilgi gidecek. Eski Özkan değil mi bu? Bu yeni Özkan mı? Ama eskiden böyle değildi. Şimdi böyle mi olacak? İşte arabaya oturduğunda bile koltuğu çekerken ne kadar farklı çektim. Bu ben miyim? Beyne sürekli sen yeni biri misin? Yoksa bir değişime mi uğradın? Bunu anlamlandırmak için bir sürece giriyor. İnsanoğlu uyumlanabilen bir şey. Çevresel şartlar ve duygular insanların tüm yapısını değiştirebiliyor. Biz de toplum olarak değişime aslında çok açığız. Yıllardan beri gelen, kolektif olarak gelen bir değişim sürecimiz var. Biz çok soğuk yerde de yaşadık, çok sıcak yerde de yaşadık. Çok varlık içinde de yaşadık, çok travmatik yokluklar da gördük. Bedensel olarak da kirpik yapımızdan kaş yapımıza, beden yapımıza, duruşumuza kadar her şey aktarımsal olarak geldi. Ve aslında bizim içimizde bu var. Yani bu değişikliklere uyum sağlayabiliriz. Ve şu anda hani bakıyorum, insanın gerçekten özgüvenini de çok etkileyen, çok değiştiren bir şey. Yani bir mekana girdiğindeki yürüyüşün bile aslında değişiyor. Bu tamamen psikolojik aslında. Yani ben şimdi 1.66 iken bunu kendimi hissetmezken 76 iken çok iyi hissediyorum. Çünkü ortalamadayım şu an. Ama 76 olan birisi de belki 80 olmak istiyordur. 80 olan 90 olmak istiyordur. Yani tamamen insanın kendisiyle olan ilişkisi bu. Ve ben şu anki halimden çok memnunum. Ve psikolojik olarak da hayatımda belli bir noktayı geçtim. Ve artık hayatıma daha geniş bir çerçeveden bakabiliyorum. Daha özgüvenli bakabiliyorum. O yüzden iyi ki diyorum yani. Bu daha tatlış ya. Ay mis ya. Oha, çok ilginç. Bir düz dursan Özkan. Vay be. Eskiden böyleydik ya. Değil mi? Abi böyle bir şey olabilir mi? Boyum 10 santim uzadı. İki bacağımın önemli bir yerinde kırık vardı. Platinleydim. Ve bu kadar kısa sürede toparlamak böyle bir iş için bana mucize gibi geliyor. Ve bu mucizeyi yaşamak da başka bir mutluluk. Tabii ki bu sürece karar verme meselesi çok zor. Yani çünkü bilmediğiniz bir şey aslında çok korkutuyor sizi. Bunun ciddi oluyor olması şu an. Evet, burada bir somut rahatsız olduğunuz bir problem var. Bu boyunuz. Burada da onu atlatmanız için yaşamanız gereken bir süreç var. Bu da bir problem sizin için. Fakat bu problemi aşabilmek için buradaki o sıkıntıyı insan göze alıyor. Çünkü burası daha büyük bir yük gibi yani. Fiyat performans yapıyorum aslında hangi taraf. O yüzden oldum ve gerçekten insan kendini nasıl iyi hissediyorsa bence öyle olmalı. Şimdi karşımda da bir örnek var. Kendini 3 kere ameliyat ettirmiş ve bu ameliyatı 3 kere olmuş ve uzayan, 20 santim uzayan birisi var örnek olarak. Ve bakıyorum gerçekten de o kadar hayatından memnun, o kadar iyi duruyor ki yani orantı olarak da vücudunda bir problem yok. Yani bacak boyunun uzun olması vücutta bir sıkıntıya da sebep olmuyor. Özkan'ım, ilk telefon konuşmamızı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ve o zamanlar Londra'daydım. Dil okuluna gitmiştim. Ve belki Londra'ya gitmesem tanışamazdık. Çünkü ben Londra'dayken çok fazla komplekse girdim. Çünkü orada herkes uzun. İngilizler zaten uzun. Başka milletlerden gelenler de uzun. Orada kısa olduğumu anladım. Bir de şimdi Türkiye'de tanınan bir insan olunca etraftan bakıyorlar.
Ama o bakmayı ünlülükten mi, yakışıklılıktan mı olduğunu anlamıyorsun. Londra'da kimse yüzüme bakmayınca dedim ki ben galiba yakışıklı değilim. Ben dedim galiba sempatiyim. Hani tamam evet şakalar yapıyorum falan. Ama orada biraz bana gelmeye başladı. Tam o sırada da siz karşıma çıktınız. İlk başta ben inanmadım. Böyle bir şey olamaz 15 santim uzama falan. Sonra Instagram'ınıza baktım. Ben sizi Almanya'da zannettim dedim yani bu böyle bir hizmet herhalde Almanya'da olur, Türkiye'de olamaz. Ve sonrasında işte ilk seninle konuşmamız başladı. Aynen. Onu hiç unutmuyorum bu arada. Evet, aynı problemleri yaşıyormuşuz. Aynen. Aynı sorunları yaşamışız hayatımız boyunca. Ve senin o sorunlardan kurtulup o ses tonunla bunları bana anlatman inanılmaz beni mutlu etti. Ve dedim ki demek ki böyle bir şey hayatta mümkün ve bu adam bunu yapmış. Dedim ben de yapabilirim o zaman. Ya örneği var karşımda canlı kanlı ve aynı sorunları yaşamışız. Ve senin beni ikna etmek için uğraşmadığını gördüm. Senin kendi yaşadıklarını anlatman beni çok etkiledi. Biliyorsun kısayken gerçekten hayat bir nebze zor. Çok zor maalesef. Ya bunu kompleks olarak insan maalesef üzerinden atamıyor. Giydiğin üzerine yakışmıyor. Bir pantolon alacak. Ben pantolon almıyordum mesela doğru düzgün. Terziye gitmek zorundasın, bir şey yapmak Aynen. zorundasın. Kıyafetli zulümdü yani. Evet, hiç kimse bir şey söylemese dışarıda boyunla alakalı. Bakış bile, davranış bile ya işte ben kısayım da o yüzden oluyor ya geliyor. Ve bu çok gerçekten yorucuydu. Bundan kurtulmak gerçekten özgüveni o kadar farklı ki şu an bunun özgüveni. Bir yere girdiğimde yürüyüşüm bile değişik şu an yani. Bambaşka değil Evet. mi? Bambaşka bir Özkan giriyor. Bana İzmir'e gittim. Arkadaşlarım şey diyor. Uzamışsın demiyorlar. Büyümüşsün diyorlar. Bir dakika büyümüşsün ne anlamda söylüyor Özkan yani? Ya önceden çocuk gibiydin yani. Baktığında tamam 23-24 yaşındaydım ama çocuk gibiydim. Ama şimdi işte boyun uzamasıyla beraber insanın psikolojik olarak da bir şey geliyor. Böyle bir Olgunluk erkeksi. geliyor. Evet. Her yerde her şeyi yapmıyorsun aslında. Şey diyorlar bana ya sen başka birisin şu an. Sen eski Özkan değilsin falan. Onu duyuyorum. Aynı sorunları ben de yaşadım Özkan'ım. Yani mesela sınıfta böyle fotoğraf çekilmemiz gerekiyordu. Kısalar öne, uzunlar arkaya. Hani diyorum ki ya benim burada işim ne falan diyordu. Ya bu psikolojik beni çok çok etkiledi gerçekten. Bir keresinde işte kız kardeşimi kreşten almıştım Almanya'da. İşte bana şey dendi işte ya bak diyor abin de bizimle aynı boyda falan filan diye bir çocuk böyle bir espri bırakmıştı. Bunlar beni çok etkiliyor ya. Bir de şöyle bir şey var abi. Şimdi mesela sakal çok seviyorum. İşte boyun kısa. Sakal yakışmıyor. İşte tıraş oluyorsun yakışmıyor. Bu sefer küçük gösteriyorsun. Saçını uzun gösteriyorsun yakışmıyor. Kısalt hiçbir şekilde hiçbir şey yakışmıyor sana yani. Ya evet. Ben çok çektim. Beni psikolojik bu çok yordu. Diğer insanların bunu söylemesi. Yani her gün düşünsene Özkan her gün bu bedendesin. Her gün bu vücuttasın. Ve değiştirmem mümkün değil gibi. Mümkün değil. Evet. Değiştirebileceğin bir tek şey saç stilin, Senden kıyafetlerin. kaynaklı bir şey değil. Aynen öyle. Benim de bir suçum değil. Yani kim ister ki hani boyu ufak olsun. Özellikle bu yeni çağda. İşte özellikle Avrupa gibi bir ülkede yaşıyorsan zaten durum vahim yani. Onu söylemek gerekiyor. Şimdi şöyle feedbackler de geliyor bu arada. İşte insanlar şunu söylüyor. Ya diyor 10 santim benim amcam da mesela diyor. 10 santim uzasan ne olur, uzamasan ne olur kardeşim diyor. Sen bir de gel bana sor. Yani şimdi doğru söylüyor bir yerden de. Hani hakikaten 10 santim uzasan olur, uzamasan olur. Ama tabii ki bunu da küçük insan, onu söyleyen kişi de değilsek sen. Hani, Evet. Anladın mı? Hani zengin fakirin, fakir zenginin halini Şey anlamaz gibi diyorlar, bir şey. bazen bana geliyorlar 14-15 yaşında çocuklar. Abi fotoğraf çekilebiliriz falan. Abi diyor bana benden uzun yani psikolojik olarak düşünsene ve fotoğraf çekiliyorsun hani bir şey de diyemiyorsun mecbur hani Aynen çekileceksin onunla ve kısasın. Hikaye atıyor sonra falan kendime bakıyorum yani hiç hoş değil. Dedim olabilirim o zaman yani imkanlar da artık teknoloji o kadar çok gelişmiş ki her şeyin bir çözümü var. Fakat motivasyon toparlama sürecim biraz zordu. Çünkü gerçekten kolay bir ameliyat değil. O dönemde yine ameliyata yakın bir dönemde karar verme sürecinde kendi hayatımda da bazı problemler vardı. Psikolojik olarak da ve orada da ya neyse ne oluyorsa olsun ve ben bu olaydan kurtulayım. Hani belki biraz abartı gelecek ama ölümü bile artık insan orada göze alıyor bir yerde. Ya çünkü ben artık psikolojik olarak da bu şekilde de yaşamak istemiyorum. Başka sorunlarım da var. Ne oluyorsa olsun diye de kendime motivasyon sağlamıştım ve gerçekten çok heyecanlı da bir süreç. Hatta
ameliyata karar verdikten sonra ameliyat gecesi işte sabah 5 gibi 4 sularında gece biz hastaneye gittik ve ben hastanenin önünden biraz böyle ayrılıp başka yere geçip kendime motivasyon konuşması çektim yani. Hani bu ameliyatı şu an neden oluyorsun? Çünkü biliyordum ki çok zor bir süreç geçireceğim. Çok ağrılı, çok sızılı bir süreç olacak belki de. Ve neden yaptırdım diye kendime soracağım. Pişman olma olasılığım var. Ve gelecekteki kendime bir video çektim. Yaklaşık 5 dakikalık bir video hala durur. Özkan, sen hayatının şimdi böyle bir bölümündesin ve bunu yapma sebebin, boyunu uzatma sebebin bu. Psikolojik olarak daha iyi bir hayat yaşamak, insanlara karşı daha özgüvenli olmak. Evet Özkan'cığım, bu videoyu izliyorsan şu an kendini rahatlatmak istiyorsun. Haklısın, ağrınsızım var büyük ihtimalle. Ve neden böyle bir şey yaptırdım diye düşünüyorsun. Evet, haklısın, şu an bunu düşünmen çok normal. Ama hayatında psikolojik olarak kendime bunu video çektim ve o videoyu çok uzun bir sürede izlemedim. Ta ki ameliyatı oldum. Bu arada ameliyatım da çok güzel geçti. Ameliyatı olduktan sonra da çok iyi hissettim. Hani yatakta hani bana dediler ki geldiler ameliyattan sonra yaklaşık bir yarım santim falan uzuyorsunuz. O bile yani şöyle bir his oldu. Şimdi ben 1.66 idim ve 1.66,5 oldum aslında ameliyatla ve dedim ki artık hayatım boyunca 1.66 olmayacağım. Yani bu saatten sonra hep uzaya gidecek ve artık o devri geride bıraktım hissi vardı. Ve yatakta bacaklarıma bakıyorum ve artık yeni bir devir başladı benim için hissiyatı var. Boy uzatma ameliyat dediğimizde aslında tarihsel gelişimde ilk olarak tek bacak kısalıkları, işte çeşitli kırıklara bağlı, enfeksiyonlara bağlı ya da doğuştan olan tek taraf kısalıklarının uzatılması olarak gelişmiş bir süreç. Tabii teknolojinin gelişmesiyle, tekniklerin gelişmesiyle daha sonra bu işin kozmetik yolla yapılabileceği kanaatine varılıp iki tarafında uzatılarak kısa boyluların uzatılması noktasına ulaşmıştır. Tabii cüce hastalarda başlayan bu süreç daha sonra kozmetik boy uzatma anlamında daha konforlu, daha özgüvenli bir yaşamın sağlanması noktasında uygulanmakta. Ben ve ekibim yaptığımız binlerce uzatma, kozmetik boy uzatma ameliyatı neticesinde olası problemleri en minimuma indirdiğimizi ve hastanın uzaması esnasında tedavi sürecinde oluşmaya başlayan en ufak problemi görüp bununla ilgili ön alabiliyoruz. Bu tabii tecrübe bu noktada çok değerli. Fizyoterapi ekibimizde olsun, hemşire medikal ekibimizde olsun, bir hastada en ufak bir problem geldiğinde çok rahat görüp, saptayıp ve bu tip çözümleri çok rahat üretebiliyoruz. Zaten boy uzatma ameliyatı herhangi bir estetik ameliyat gibi bir kere yapıp ondan sonra 1-2 kontrolle biten bir süreç olmadığı için benim cerrahi partım ve ondan sonraki ilaç düzenlemesi, yaraların bakımı, uzatma sürecini takip eden röntgenler, fizik tedavi, bunların hepsinde bir bütün haline geldiği zaman mükemmel sonuç almak mümkün ve bunu biz bu şekilde zaten sizlerin de yıllardır gördüğü üzere uyguluyoruz. Tabii ameliyattan korkmuyorum çünkü ameliyat çok korktuğum da bir şey değil ama bilmediğim bir şey olunca insan bir nebze korkuyor. Ama onu da Halil hocam sağ olsun o çok beni telkin etti. Özkan'cığım dedi, biz hayattaki bütün riskleri, bu olaydaki bütün riskleri en düşük şeye indiriyoruz ve en buradan iyi şekilde çıkmanı sağlıyoruz dedi. Herhangi bir risk yok. Hayat risktir ama bütün bunları minimize edecek her türlü donanıma ve bilgiye sahibiz, Tamam merak hocam, etme. size güveniyorum. Merak etme Özkan. Ve gerçekten beni çok rahatlattı. Çünkü işinde çok uzman, onun yaptığı kaçıncı ameliyat belki de. Ve sen dedi sakin ol. Sadece sakin ol. Ameliyattan sonra görüşeceğiz dedi. Ve beni çok mutlu ve rahat bir şekilde ameliyata. Hatta ben ameliyata girerken de videom var, gülüyorum yani. El sallıyorum falan. Sistemimizi kurduk, kemik kesimizi yaptık ve daha sonra kemiğin aranın açıldığını da kontrol ettikten sonra görevimizi tamamen yapmış oluyoruz. Sistemin de çalıştığını kontrol ediyoruz. Bundan sonra ekibimizin diğer üyeleri
Fizyoterapistlerimiz devredeceğim hastayı. Bu şekilde kontrollerimizde sağlıklı bir uzama gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Ameliyattan çıktıktan sonra evet tabii ki ağrılarım oldu. Ama o ağrıları hatırlıyorum şimdi ve güzeldi de hani bir yerde. İlk ayağa kalkmaya çalıştığım zaman mesela çok zordu. Yani acaba dedim, yani hiç pişman olmadım. Ama acaba olmasaydım olur muydu? Yani çok mu kısaydım da ben oldum acabaları sorguladım içimde. Ve bir şeyin içerisindeyken insan onun hiç geçmeyeceğini düşünüyor. Şimdi böyle oldum ve şu an yandık. Artık böyleyiz gibi hissediyor. Ama o ağrılar bir 4 gün sonra, 3 veya 4 gün sonra geçmeye başladı. Daha iyi olmaya başladım. İşte tek başıma kendi işlerimi görmeye başladım ve o süreçte de hep iyiye gitti sürecim. Yani Allah'a şükürler olsun çok büyük ağrılarım olmadı. Sadece sürekli ağrılarım oldu. Mesela 2 gün geçmeyen ağrım oldu bacağımda. Onlar psikolojik olarak beni çok yordu. Yani katlanılmaz şeyler değil. Fakat psikolojik olarak bir yerde artık tükenebiliyorsunuz. Evet, yaşadığım şey kolay değil. Boyunu 10 santim uzatıyorsun ama yaklaşık bir 7-8 santime geldiğimde ben o uzun süren, yani çok şiddetli olmasa da o uzun süren ağrı artık ya yeter. Hayatımda ağrı da istemiyorum, ilaç da istemiyorum, boy da istemiyorum dediğim noktaya gelmişti. Ama zaten uzamışım hani 8 santim. Merhabalar, bugün itibariyle 8 santim uzamış oldum. Şu an sağ bacağım biraz gergin, sağ hamstring'te gerginlik var. Sol dizimde de birazcık ağrı var. Uykuda biraz problem yaratıyor. Ama çok büyük ağrılar, sızılar değil. 8 santime göre yine iyi durumdayım his olarak, mental olarak da. Son 2 haftada 2 santim daha uzayıp bitireceğim. Teşekkürler. Sonrasında zaten 9,5 olduğunda da çıkarttık ve gerçekten çıkartma ameliyatından sonraki his, o bacaklarınızdaki o artık özgürlük ve artık ben yeni başka bir insanım. Özgürlüğü başka bir şey. Kuş gibi hafiflemiştim. Orada da yine can dostum Mert, kız arkadaşım Cansu yanımdaydı sağ olsun. Kanka bu arada herkes üzgün kısa olmaktan, sen mutlu ol diye iyi oldu diyoruz. Yoksa kimse memnun değil yani. Cansu'yla bazen konuşuyoruz. Eski fotoğraflara bakıyorum falan. Hem boyum kısa, işte hem böyle çok sakal yok falan. Böyle çok böyle çocuk gibiyim falan. Aynen. Soruyorum ona, ya diyorum nasıl, diyorum hani benle nasıl baktın yani hani falan diyorum. Daha geçen sene yani baktığın zaman. O da şey diyor, aşkın gözü kördür falan. O da Doğru hiç şey söylüyor. yapmıyor yani. Yani kız arkadaşın yanında bile şey hissediyorsun artık yani. Bu Leyla ile Mecnun şey var ya hani, bir de diyor ya, bir de sen benim gözlerime Evet. bak. O da öyle olmuş biraz yani. Ama şunu da söyleyeyim abi, o zaman sizinkisi gerçek aşk. Gerçek aşk, o yüzden evlenme teklif ettik. Bravo. Yine kurum her zaman yanımdaydı. Ve bambaşka bir şey yani, his o artık. Tamamladım, bitirdim ve hedefime ulaştım. Zaten ondan sonrası da hep toparlama evresiydi. Zaten çok kısa sürede koltuk değneğini bıraktım, 2 haftada. Sonra kurumdan kendi evime geçtim. Bir süre çok zayıftım. Kilo alma şeyim oldu, spora başladım derken yavaş yavaş yürümem toparlamaya başladı. Ve şu an, yani büyük konuşmayayım ama galiba hayatımda verdiğim en iyi karar olabilir. İyi, yani her zaman arkama dönüp baktığımda iyi ki yapmışım dediğim bir olay ve buna vesile olan herkese de gerçekten teşekkürü borç bilirim. Bu arada ben senin 3 tane ameliyat olduğunu senden dinlemesem, bilmesem bu ameliyatı büyük ihtimalle olmazdım. Yani ne adamlar görüyoruz, işte kelin ilacı olsa kendine sürerdi Aynen lafı var ya. öyle. Senin ilacın varmış ve sürmüşsün, olmuşsun. Bana o ilham oldu. Bunun için de sana teşekkür ediyorum açıkçası yani. Rica ederim başkanım. Bu ameliyatın zorluklarını gördüğüm için dedim ki tamam, yani bu hani güzel bir ameliyat ama tabii ki bir desteğe de ihtiyaç var. Açıkçası o merkezi kurma sebebim de tam olarak o zorluğu gördüğüm için oldu ve Yaşadın ve başkaları da yaşamasın kesinlikle yani kısa olan insanlar, hani aynı psikolojiye sahip olan insanlara bir ışık, ya bir nebze ışık olmak istedim. Ve buraya kadar geldik yani.
Aşağıda az önce hemşire Ömer'e şey dedim. Ya aslında dedim geçen sene ne güzelmiş ya. Benle dedim o kadar ilgileniyordunuz ki. Hani rahatmış yani. Sen o sorunları yaşayıp başkası da yaşamasın diye öyle hani ilgilenen kişiler koymuşsun ki buraya. Ben o ilgiyi özledim biliyor musun? Çok teşekkürler. Aile evinde benimle o kadar ilgilenmiyorlar. Çok çok teşekkürler. Yani vallahi aynen öyle oldu. Çünkü gerçekten destek bu ameliyatta çok çok Evet, önemli yani. psikolojik olarak da çok yanında önemli. birilerinin olması. Tabii kurumdan çıktıktan sonra 2 haftada koltuk değneğini bıraktım ama eskisi gibi yürümeyi kazanmak yine biraz zaman aldı. Ailemle alakalı da bu mesela şu an bana hala şey diyorlar. Biz senin boyunu bu kadar taktığını bilmiyorduk. Çünkü değiştirilemeyecek bir şey olduğu için gündeme getirilmeyecek bir şey oluyor sizin için. Hani gündeme getirsem ne olacak? Bu zaten değişmeyecek bir gerçek. Bir somut bir şey yani bu. Fakat öyle değilmiş. Allah şükürler olsun ki uzattık boyumuzu. Hayır, öyle bir şey yaşanmadı aslında. Selahattin'in babası için bilmiyorum ama benim etrafımda öyle bir şey duymadım. Özkan'ın boyu gayet normaldiydi. Bir de biraz bana çektiği için benden kaynaklanan bir şey. Benim boyum da kısa değil. Bir bayan olarak kısa değilim aslında. Orta boyluyum öyle ama Özkan'ın da yoktuydu yani. Bir takıntımız yoktuydu yani hiçbir zaman öyle. Kısa boylu değil de böyle yani kısa boylu öyle takıntılı duymadım ama genelde dayısını çekmiş diye bize sorardı Özkan niye kısa? Ben de dedim ki dayısını çekmiş. Dayısı biraz daha kısa. Çok da aslında gerek yoktuydu yani. Ya İşte bunu diyeceğim. onca hayır tamam biraz boyunda fark vardı ama çok kısa birisi de değildi yani öyle. Ben görmüyordum yani. Açımızdan yani aile açısından gerek yoktu genel olarak ama kendi açısından da gerek vardı. Ben şimdi ona hak veriyorum. Biz sadece ona olan boy sevgisinden değil. Onun işi gereği de belki ona ihtiyacı vardı. Ben o yüzden karşı değilim yani. Ben de karşı değilim. Annesinin de karşı veya kimsenin karşı olmasını da istemiyorum. Çünkü onun hayatı boyunca yani sadece boyundan dolayı değil. Belki hayatını etkileyecek olaylar gerçekleşecek boyundan dolayı. Yani belki işinden olacak. Yani boyu kısa olursa, boyu uzun olursa belki işleri daha iyi ilerleyecek. Yani o yüzden ben saygı duyuyorum. Üzüldük mü? Evet mutlaka üzüldük. Kendime gelince ameliyattan sonra bir hafta sonra falan toparlayınca da aileme söyledim. Tabii ki onlara ilk ameliyat olacağımı söyleseydim büyük ihtimalle daha çok üzülürlerdi. Daha çok belki tepki verirlerdi. Benim ameliyat olduktan sonraki o bir hafta sonraki halimi gördüklerinde tamam keşke bize haber verseydin çok üzüldük ama şu an seni iyi görmek ve evet tamam bunu yaptırmışsın ve böyle bir sebeplerin var tamam sen nasıl mutlu hissediyorsan öyle ol sağ olsun ailem de sonrasında çok destek oldu arkamda durdular. O ara tabii ki insan şeyi arıyor bir anne şefkati bir aile kurumunu arıyor arkasında. Anneme zaten ilk söylediğimde annem zaten biraz işte gözleri doldu falan ama tamam hani biz senin arkandayız böyle bir şeye karar verdiysen tamam gibisine. Babam ya oğlum işte yani keşke yaptırmasaydın yine biz seni işte her türlü seviyorduk her türlü yanındaydık boyun da iyiydi yani çok kısa da değildin niye böyle bir şey kompleks yaptın. Tabii sonrasında annem yine keşke bize de haber verseydin de biz senin ameliyat olacağını bilseydik nasıl geçtiğini öğrenseydik falan ama biliyordum ki çok üzüleceklerdi ve uzaktık yani ben İstanbul'dayım onlar İzmir'de. İnsan bir yerde onların üzülmesini de istemiyor aslında. Onunla ilgili benim sorunum çok aslında. Ne de olsa yani küçücük de olsa bıçak altına yatıyorsun. Kurtulamayabilirdin yani orada. Bu da benim onu görme hakkım değil miydi? Belki engel olamazdım. Yani öyle yapacağını bana söyleyebilirdi, ikna edebilirdi. Ay babası olsun, bana olsun ikna edebilirdi. Ameliyatta da bize haber verme. Yani tamam belki biz imkanlarımız gereğince gidemezdik veya ulaşamazdık ama en azından annesini gönderdik, ablasını gönderdik. Bir şekilde ona yardımcı olmaya çalıştık. Bize haber vermemesi bizi daha çok üzdü. Yoksa ameliyat olması o kendi tercihi, yapacak bir şey yok. Ya yanında olmayınca çok kötü oluyor yani. Yani kendin için yapmıyorsun. Kendi duygularını bastırıyorsun yani. Görünce mutlu oldum tabii. Sürpriz oldu o da öyle normal gelmedi. Onu da sürpriz yaptı kuzeni.
ablası. Dayısı da varmış işin içinde. O da son anda mı haberi oldu, nasıl oldu? Öyle sürpriz geldi bana da. Geleceğinden haberim yoktu yani. Selamünaleyküm. Kızım benim. Yetişemiyorum Mehmet abi. Gördüm. Çok güzel boyu. Maşallah. İyi olmuş. Daha mutlu, kendine daha özgüveni gelmiş. Şimdi biz ne kadar üzülsek de, ne kadar da sıkılsak da her zaman ikimiz çocuklarımızın mutlu olması için onların yani kendi kararlarını kendileri vermesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şimdi Özkan'ın o kararı verilmesi kendine göre doğru. Bizim de saygı duymaktan başka bir çaremiz yok. Bana göre iyi olmuş. İnşallah daha iyi olacak diye düşünüyorum yani. Yok değilim. Bana bilmiyorum. Şu an öyle diyor ama önceden söyleseydim çok daha üzülürlerdi ve çok aralarında bu konuyla alakalı çok birbirlerini gazlarlardı. Ya kötü olacak, işte ne olacak, keşke yaptırması falan, İstanbul'a gidelim. Ben onları yaşasınlar istemedim. Bence iyisini de yaptım çünkü çıkıp İstanbul'a gelmeye çalışırlardı. Hepsinin işi gücü var, şeyi var. Ben kimsenin düzeni bozulmasın. Çünkü gayet her şeyin ben yolunda gideceğine emindim zaten. Sadece onlar uzakta oldukları için ve bilmedikleri bir şey olduğu için kafalarını çok takacaklardı. Ben yani iyi ki de öyle yapmışım. Yani diğer türlü çok üzülürlerdi. Çok kafaya takarlardı. Zaten Özkan bizim hep sürprizler dolu. Yani anlatabildim mi? Sadece üzüldüğümüz konu onun yanında olamadığımız için. Öyle düşünüyoruz yani. Yani yanında olsaydık belki biraz da ya mutlu olurduk ya da Özkan mutlu olur diye düşünüyoruz. Ama işte tedavi sürecimi etkilerdi diye. Yani çünkü siz ne söylesem yapacaktınız orada. Ha, yani. Ben onu istemedim işte yani. Hani her şeyimi biraz kendim yapayım ki hani yürüyeyim, edeyim, kalkayım, oturayım. Ki toparlanma sürecim de o yüzden hızlı geçti. Yaklaşık 2 ay ameliyattan sonra gitmedim onların yanına. Bir de annemler 3. 4. katta falan oturuyorlar İzmir'de. Merdiven çıkmam biraz zordu. Beni o merdivenden destekle çıkmaya çalışmamı da görsünler istemedim. Anne geleceğim ben dedi. Güçsüz hissettiğini söyledi. Bizim 4. kat asansörümüz yok. O yüzden biz evde olmadığımız için aşağı iner çıkar, yürüme güçlüğü çeker ya da ayağa takılır diye. Kendim özledim ama oğluma gelmedi. En temelinde biraz daha toparlayıp onların karşısına çıkmak istedim. Ve 2 ayda evet onların karşısına çıkacak o gücü de hissederekten onların yanına gittim. İlk tepkileri çok büyük değildi beklediğim kadarıyla. Yani ben çok daha büyük tepkiler bekliyordum. Ama onlar özlemle de alakalı. Direkt oğlum, canım falan. Ya tamam oğlum canım da uzamış mıyım? Bir şey söyleyin falan. Evet artık sana böyle bakıyoruz falan diyorlardı. Merhaba, ben Aziz, Özkan'ın kuzeniyim. Yaş 23, Boyun kaç? 1.78. 1.78 yoksun lan. Ama bunun uzun zamandır hep tartışmasını yapıyoruz mesela. Tamam sen de kendini tanıt. Ben Emre, 20 yaşındayım, Özkan'ın kuzeniyim. Kendimi 1.80 diye tanıtıyordum sürekli ama abim 1.76'ymış. Denk gelince baktım ben de 1.76'ymışım. Aynı boydayız. Aynen. Önceden boylarını sallıyorlardı, artık herkes kısa olduğunun farkında değil mi beyler? Artık kimse yalan 1.80 değil, yalan 1.84 söylemiyorum. değiliz, bir şeydi. Mesela ben şeyi anlayamıyorum, ben acaba farklı bir insan gibi geliyor yoksa yok aynı Özkan mı? His olarak yani. Daha çok abim olduğunu hissettim, anladın mı? Önceden abin değil miydin lan? Abimin de hani kavga içersem Özkan abimi aramazdım ama artık ararım hani. Öyle. Vay be. Sen? His olarak bende çok şey uyanmadı ya. Böyle. Hala aynıymış gibi Aynı, değil mi? aynen. Belki söylemesem fark etmez miydiniz acaba boyu? O kadar değil yani. Vallahi. Yok fark ederdik. O fark edilirdi.
Ya his olarak benim özgüvenim değiştiğini ben hissediyorum. Ama bu davranışıma yansıyor mu? Evet yansıyor. Vallahi. Direkt dünyasında ilk gün görüştük hemen kısa boylu erkekleri gömmeye başladı. Görmeye başladım gerçekten. Kısa erkek mi olur ya? 1.70'in altında erkek mi olur? Ben kolay mıyım falan. Evet ama yok, dalga geçmiyorum canım. Yani ama kendimi çok iyi hissettim yani şeyde. İşte dün bir yere gittik falan. Mekanda herkesi görebiliyorum. Ve abi çok güzel bir hismiş ve işte biz 6 erkektik da. Önceden hep en kısa bendim. İşte çevremde erkekler olurdu. Abi şimdi aynı boylardayız. İşte ben de hani o standarda gelmişim falan. His olarak, özgüven olarak bambaşka bir şey yani. Annemi bile şöyle kavrarken böyle erkek gibi hissediyordum yani. Böyle alıp böyle kucakladığımda yaklaşık onlarla 5 ay falan görüşmedik. Tam ameliyattan önce gitmiştim İzmir'e. Onlara hiç söylemedim. Hani son kez beni görsünler, işte hasret giderelim. Bir hafta, 2 hafta onların yanında kaldım. Sonra gelip ameliyat oldum. Onlar bilmiyordu. Yaklaşık bir 5 ay göremediler. 5 ay sonra da öyle bir karşılaşmamız oldu. Tabii beni iyi görünce de çok mutlu oldular. Özkan'ı ben dün gördüm ilk defa. Nasıl bir şeyle karşılaşacağımı tam şey değildim ama annemle bir sarılmaları falan filan oldu. O gelme özlemi falan filan. Ama sarılınca şöyle bir baktım ben. Dedim gerçekten uzamış. Sarılınca anlayabildim yani onu. Yoksa karşımda durduğu zaman bir gelmenin etkisi de olabilir. Bayağıdır görmüyorduk çünkü biz. Sarılınca anladım. Tuhaf oldu. Dedim herhalde alışırım. Sarılmam uzun bir süre. Farklı bir kişiymişim gibi geldim sana. Yok, farklı bir kişiymişim gibi gelmedi. Sadece şeye çok üzüldüm ben. Çok, hatta annemle de konuştuk biz onu. Çok zayıflamışsın. Dün de bir arkadaşım vardı. Normalde seni görmemesine rağmen Özkan bayağı zayıflamış falan dedi. O biraz üzücü oldu. Şu zayıflama konusunu ben konuşmak istiyorum ya gerçekten. Aslında yani zayıfladım ama yağ oranım düştü aslında benim. Çünkü süreç boyunca o kadar düzenli dengeli beslendim ki kurumda. Ve yağ oranım 22'lerden 14'e düştü, %14'e. Ve tamamen şuramdaki yağlar gitti. Zaten bacak uzadığı için bacak kasları inceliyor. Bacağın da zayıf gözüküyor şu an süreçten hemen sonra. Şimdi herkes bana çok zayıflamışsın diyor. Aslında zayıflamadım. Sadece 1 kilo verdim. Ama o 1 kilo da yağdan gitti. Yağdan gidince tabii yüzüm böyle daha böyle şu kemiklerim çıkmaya başladı. Herkes sanki böyle yemek yememişim de hani çok böyle işte kötü bir zaman geçirmişim de zayıflamışım gibi Yok, öyle bir şey değil de hani anne abla olarak biz şey yapıyoruz genelde. Aslında o 1 kilo boyum uzadığı için çok vermişim kilo gibi Aynen. duruyor. Ama aslında neredeyse şu an belki eski kiloma da dönmüş olabilirim. Hani ölçülmedim. Ve olarak da daha sağlıklı bir yere geldim. Daha böyle obeze yakın bir noktadaydım ben. Yağ oranımdan kaynaklı organlarım falan yağlanmıştı. Şimdi o süreçten sonra daha kendi değerlerim, kan değerlerim olsun, işte yağ oranım olsun daha iyi bir noktada. Aslında daha sağlıklı biriyim şu an. Ama herkes zannediyor. Of zayıflamış, kötü olmuş. Sonrasında her gittiğimde 2 ay sonra bir daha gittim, 3 ay sonra bir daha gittim. Her gittiğimde daha iyi toparlamış, işte kilo almış, bacaklarım çok inceydi, onlar kalınlaştı. O hallerimi gördüklerinde her seferinde daha mutlu oldular. En son ilk ameliyattan 1 sene sonra gittim ve artık her şey okeydi. Artık bu konu hayatımızda konuşulmuyor bile. Yani bu çünkü tamamen eski hayatıma döndüm. Bu bizim için psikolojik olarak bence konuşulması gereken konu olarak 1 senelik bir zamanımızı almış oldu. İstanbul'da ailem kadar yakın işte Mert ve kız arkadaşım Cansu zaten bana sahip çıktılar. Onun dışında kurumdaki herkes zaten bana sahip çıktı. Ve o süreci, o ilk hafta olan süreci onlar sayesinde çok kolay atlatabildim. Yani buradaki ailem oldular aslında. Bir de de çok garibime gidiyor. İnsanlar buna hemen alıştılar. Yani 10 santim uzamışım. Hayatımda bence çok büyük bir şey değişmiş gibi. Ama mesela özellikle kız arkadaşım hemen buna adapte olabildi ve ya diyorum hani hayatım işte farklı gelmiyor muyum sana? Yo falan yani iyi falan oluyor. Benim kendi hissim olarak ya gerçekten erkeğin bir nebze bence kadının yanında güçlü durması gerekiyor bu
kim ne derse desin. O güç bence boydaymış bir nebze. Çünkü ben alıp onu böyle kolumla lan falan yaptığımda kendimi çok iyi hissediyorum yani ve ya aşkım dur yapma falan, yani hani o şakalaşmalarda bile ya da AVM'ye gidiyoruz, hani kolumu ona atmam. Hatta kız arkadaşım şey der, ya önceden de hani atmaya çalışıyordun, sen attığında ben kendini kötü hissetme diye biraz şey duruyordum falan der. Ben hiç bak bunu da bana söylememiş, çok ayıp bir şey aslında değil mi? Ben kırılmayayım diye, üzülmeyeyim diye. Hiç unutmuyorum, hatta bir gün tabansız bir ayakkabı giydim ve onun yanında AVM'ye gittik ve o kadar kısa hissettim ki. Bir daha onun yanında tabansız ayakkabı giymedim. Hep böyle uzun ayakkabılar, tabanlı ayakkabılar. Fakat şimdi benim yanımda bir yerlere gittiğimizde, galalara, davetlere rahat rahat topuklu giyebiliyor artık, şükürler olsun. önceden ya kendine uygun ayakkabı buluyor ama topuklu olduğu için yanımda giyemiyordu. Tabii uzaydaki hacmim arttıkça onun yanında kendimi aslında daha iyi hissediyorum. Çünkü bu bence ilk insanlardan gelen bir şey. Ne kadar hacimliysen, ne kadar boyutluysan erkek olarak o kadar aslında güçlü duruyorsun kız arkadaşının yanında, yani partnerinin yanında. Bu da bak ben seni koruyabilirim, bak ben bu mağaraya av getirebilirim hissi veriyor bence kadına. Ona da daha çok güven veriyor. Hatta ben bazen sorarım yani, ya aşkım kısayken ki hallerime bakıyorum yan yana falan. Ya diyorum iyi bakmışsın yani bana falan. O da evet ya nasıl olmuş falan. O da hiç şey yapmıyor yani. O da eski hallerimi gördükçe iyi ki yapmışsın diyor. Tabii ki çok çok kolay bir süreç değil. Mesela benim bir arkadaşım var. Bileğini burkmuş, kırmış mı, çatlamış mı bir şey olmuş. Toparlaması 1 sene sürmüş ayak bileğindeki kırığın. Yani boyum 10 santim uzadı. 2 bacağımın önemli bir yerinde kırık vardı. Platinleydim. Ve bu kadar kısa sürede toparlamak böyle bir iş için bana mucize gibi geliyor. Ve bu mucizeyi yaşamak da başka bir mutluluk. Tabii bu işin kötü tarafı, bence tek kötü tarafı artık kısalıkla alakalı video çekemiyorum. Çünkü onlar çok tutuyordu. Çok beğeni alıyordu. Çok prim yapıyordum. Yani kısa olmak her yerde sorun olabilir mi? Oluyor. Bir toplu taşımaya falan bindiğimde kendimi Halil Sezai gibi hissediyorum. Tutunacak yer arıyorum. Bulamıyorum. Zor bir durum Mahmut. Ama alıştım. Yani hani bu güzel günler göreceğiz deyip görenler var ya, onlara kıskanıyorum bir. Çünkü ben göremiyorum biliyor musun? Neden? Boyum kısa. Evren bile diyor ki önemsiz nesne bu. Geçelim bunu. Enerjim ulaşamıyor. Mesafe fazla. Ya ben otomatik kapının beni görmemesine, mekanda yaşımın sorulmasına, arkadaşlarımla ayakta fotoğraf çekilememeye bile razıyım. Yeter ki dışarı çık. Boyum uzasın diye dua ediyorum. Ettiğim dua bile sizden geç iletiliyor. Malum mesafe daha uzak. Ben artık her fotoğrafta parmak ucunda durmaktan da yoruldum. Profesyonel baletler benim kadar parmak ucunda durmuyordur ya. Ama bence ben kısa değilim. Siz uzunsunuz. Neyse gidiyorum ben. Artık onları yapamıyorum. Aslında artık uzunlukla alakalı videolar gelebilir. Evet, buradan uzun arkadaşlara sesleniyorum. Artık sizin sesiniz olacağım. İşte yok kafamı şuraya çarptım, yok böyle oldu bilmem ne. Ama kısa arkadaşlar da artık kendilerine başka bir fenomen bulsunlar diyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Son olarak da aslında şey söylemek istiyorum. Bence estetik veya bu boy uzatma artık nasıl tanımlanırsa kendini sevmemekle alakalı değil, kendinle barışamamakla alakalı bir şey. Ben eski halime bakıyorum ve şu anki halime bakıyorum. Ben aslında bu olmak istiyormuşum. Ve o tamamlanmışlık hissini yaşayabileceğiniz ne varsa hayatınıza, insanlar ne der değil de benim psikolojim ne der diye karar verirseniz bence bu hayatta mutluluğu yakalarsınız. Yani hayatımda kendimle alakalı bazı şeyleri yoluna koyabildim ve artık hayat arkadaşımla bir yol yürümenin başlangıcını yapabilirim hissederekten evlenme teklif ettik ve Haziran'da da düğünümüz var.
Özkan bu arada sana bir şey soracağım ya. Buyur abi. Şimdi sen 9,5 santim uzadın değil mi? Ne oldu yani şimdi? Ha, ne oldu? Ne oldu yani? Uzadık. Değişen ne yani? Başımız göğe mi erdi? Ne oldu? Sen de uzadın. 20 santim uzadın. Ne oldu? Hakikaten ne oldu ya? Ha, Hani aynen. ne oldu abi yani? Olay Uzaydaki hacmimiz arttı. aşağıda daha kolay kavuşuyoruz falan.